Herkese merhaba. Ben Mobilya Ustası. Öncelikle kanalıma katılarak beni desteklediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün size daha önce ana kanalda sadece yapım sürecini paylaştığım Capitoneli Puff'un detaylı anlatımını yapacağım. Bu üyelerime özel içerikte kullanılan malzemeleri, ölçüleri, sünger yapısını, Capitone tekniğinin adımlarını ve püf noktalarını paylaşacağım. Bu çalışma kendi atölyelerinizde ya da kendi evinizde ya da kendi hobi alanlarınızda profesyonel sonuçlar almanız için hazırladığım bir içerik. Hazırsanız şimdi ustalık detaylarına hep birlikte dalalım. Bir kez daha destekleriniz için teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Burada arkadaşlar 5 santim kalınlığında 24 dansite yoğunluğunda sünger kullandım. Şu an kesmekte olduğum sünger 2 tane yan için 35'e 35 kesiyorum. Diğer 2 yan için ilk yanlara kullandığım 5 santim kalınlığındaki süngerin 2 yan kalınlığını da ekleyerek 5-5-10 santim ekleyerek 35'e 45 sünger kesiyorum 2 adet. 1 adet de 45'e 45 sünger kesiyoruz üst için. Ben 24 dansite yoğunluğunda kuş tüyü sünger kullandım. Yumuşak ve pufidik olması için. Ama siz isterseniz tabii isteğe bağlı olarak daha sert bir sünger kullanabilirsiniz. İskelet için 18 milimetre kalınlığında sunta kullandım. Yanlar için 316 milimetre, 316 milimetre 2 adet, 316 milimetre, 350 milimetre 2 adet. Bunları yanlara kullanıyoruz. Alt ve üst için de 350 milimetre, 350 milimetre 2 adet sunta kesiyoruz ve iskeleti küp olacak şekilde topluyoruz. Süngerleri yapıştırmak için Unitex 85 sprey sünger yapıştırıcı kullandım. İlk önce 350'ye 350 milimetre kestiğimiz 2 adet süngeri yapıştırıyoruz. Daha sonra onların üst kısımlarına gelecek şekilde 350'ye 450 kestiğimiz yan süngerleri yapıştırıyoruz. En son olarak da 450 milimetreye 450 milimetre kestiğimiz üst süngeri yapıştıracağız. Bir sonraki aşama olarak süngerleri Capitoneye hazırlamak için Capitone deliklerini deleceğiz. Bunu delmek için ben 28 milimetre çapında sünger delici punch kullandım. Capitone delik yerlerini belirlemek için dikeyde 300 mm, yatayda 160 mm işaretlemeler yaptım. Eğer süngeri delmek için sünger delici punch bulamazsanız falçata yardımıyla ya da maket bıçağı yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi işin sırrına geldik. İşin sırrı şu arkadaşlar. En alttan ilk sırada köşelere gelecek şekilde birinci ve üçüncü sırayı mutlaka deliyoruz köşeleri. Bunun sebebi ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Kumaşı uygularken tam kenar yerlerinde, köşelerde kumaşımız fazla kalacak. Bu fazlalıkları ek yapabilmemiz için o köşelerde alttan birinci ve üçüncü sırayı mutlaka deliyoruz ve oralara düğme uygulayacağız. Capitone'nin eklerini burada kat bölmelerine vereceğimiz için bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Daha önce süngerde işaretleme yaparken dikeyde 300 mm, yatayda 160 mm olarak işaretlemiştik. Şimdi kumaşımızı işaretlerken dikeyde 330 mm, yatayda 160 mm olarak işaretliyoruz. Fark ettiğiniz gibi süngerde uyguladığımız ölçülerle kumaşı işaretlerken uyguladığımız ölçüler arasında hem dikeyde hem de yatayda 30 milimetre fazlalık var. Bunun sebebi arkadaşlar Capitone'de kat payı vermek durumundayız. Capitone'ye kat payı vermezsek eğer katlamalar oluşmaz. Katlamalar oluşmayınca da düğmeleriniz sadece hani kumaşa düğme gelmiş gibi gösterir. Bu da düzgün bir Capitone çıkmayacaktır. Capitone uygulamanın birden çok yolu var. Bunlardan bir tanesi iple örerek yapmaktır. Diğeri sadece düğmelere ip takarak sadece düğme ile Capitone yapmak. Zımbayla çakarak yapmak. Ben zımbayla çakarak yapmayı tercih ettim bunda. Çünkü iskeletimizin her tarafı kapalı zaten. Bu şekilde çakarak yaptığımız zaman hem daha pratik oluyor, iş daha hızlı çıkıyor. O yüzden pratik olan yolu tercih ettim ben. O yüzden iskeleti delmem gerekmedi. Herhangi bir iple örmem de gerekmedi. Bu yüzden iş daha hızlı gidiyor ve yorucu olmuyor. Capitone yapmaya üstten başlıyoruz. Daha sonra kenarları yapıyoruz. Daha sonra kenar köşelerde kalan Capitone eklerini yapacağız. Kenar eklerini yaparken daha önce süngerde deldiğimiz kenar köşeleri kullanarak Capitone'nin ek yerlerini oraya gelecek şekilde sadece alttan ikinci sırayı bir sonraki sağdaki yan kenarın deliğine denk getirecek şekilde düğme yerlerini çakıyoruz. Köşelerle bir sonraki sağ yanda ortadaki deliğe gelen kenar
kenarları katlıyoruz. Ekleri kaldırıyoruz ortadan. En son aşama olarak da alt astarını çakacağız ve ayaklarını takacağız. İşimizi sonlandırmış olacağız. Evet ustalar, Kapitoneli pufumuzun tüm detaylarını birlikte tamamladık. Umarım bu çalışma mesleğinize ve el becerinize katkı sağlamıştır. Bu yolculukta yanımda olup kanala üye olarak destek verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle bu mesleği daha ileriye taşımak ve ince ustalık sırlarını paylaşmaya devam edeceğim. Sorularınız olursa çekinmeden yorumlara yazın. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Yeni özel içeriklerde görüşmek üzere. Emeğiniz bol, bereketiniz daim olsun. Hoşça kalın.